Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine muhteşem bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere Binance NFT marketinde NFT nasıl satılır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bu videoyu birçok yeni arkadaşımız izleyeceği için böyle küçük hatırlatmalar yapalım. Arkadaşlar şu an Kripto Kurdu kanalındasınız ve Kripto Kurdu NFT'lerle ilgili ilk yayınını tam 13 Mart 2021 tarihinde yapmış. Ve NFT'lerle ilgili 100 adet içerik üretmiş bir kanaldır arkadaşlar. Birçok konuda önce olduğu gibi Kripto Kurdu yine YouTube Türkiye'de NFT'de öncüdür diyorum. Bunu unutmayınız ve muhakkak kanala abone olmayı unutmayınız. Bununla ilgili son 2 haftada yaptığımız içerikleri de sağ üstte paylaşacağım. 2'de 2 tutturduk diyebilirim. Son bir haftada takipçilerimize 18.000 TL para kazandırdık ve şu an gördüğünüz Dodo Minions'larda 25 dolardan satılmıştı ve yaklaşık %30 gibi bir karda 35 dolarlara ulaşmış durumda. Şimdi hemen konuya geçelim. Binance NFT markette NFT'mi nasıl satarım? Bunun için arkadaşlar girdiğinizde bakın ilk önce NFT'lerinizi görüntülemeniz gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Kullanıcı merkezine giriyoruz. Bakın şurada da sağda açalım hemen kullanıcı merkezine. Girdiğinizde koleksiyonlar ve gizemli kutular olmak üzere aldığınız NFT'leri görebilirsiniz burada. Bakın benim gizemli kutularda 281 NFT'im. Yine buradaki NFT'lerden de toplam 14 adet NFT'im bulunmakta. Şimdi ben bunları nasıl satacağım? Satarken nelere dikkat etmeliyim? Nasıl satışa sunacağım? Bunlara bakalım. Arkadaşlar bir NFT'yi Binance NFT marketinde satmak istiyorsanız önce ilgili NFT'yi bulmanız gerekiyor. İlgili NFT'yi bulmanız için de bakın girdim. Eğer NFT varlıkları kısmındaysanız sizin burada pazar yeri kısmında NFT'nizi aramanız gerekiyor. Örneğin bakın ben neredeyim? NFT varlıkları kısmındayım. Şöyle bir NFT'm varmış. Hemen tıklıyorum üzerine. İsmini buradan kopyalıyorum arkadaşlar bakın. Aslında şöyle de kısa bir yol var. Bakın şunun üzerine tıklarsam da aslında aynı sayfaya giderim. Ama ben öbür tarafını da anlatayım size. Bakın geliyorum burada arıyorum ve bütün NFT'ler çıkıyor. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar bakın fiyatı düşükten yükseğe doğru sıralamak. Düşükten yükseğe doğru sıraladıktan sonra en önemli şeylerden birisi de filtreler kısmında sabit fiyata basmak arkadaşlar. Birazdan bu canlı açık arttırma kısmını da sizin için anlatacağım. OK'ye bastığımızda şu an bu NFT'lerin minimum fiyatının 1022 dolar olduğunu kolay bir şekilde görebiliriz. Şimdi az önce ne demiştim arkadaşlar? Aynı zamanda kullanıcı merkezinde bakın. Aynı zamanda kullanıcı merkezinde NFT varlıklarına girdiğiniz zaman ilgili NFT'nin üzerine tıkladığınızda bakın şuradaki highlight'a bastığınızda da ilgili sayfa açılacaktır. Bu ilgili sayfada alt sınır dediğimiz fiyat bunun taban fiyatıdır arkadaşlar. Yani piyasada satılan en düşük NFT'nin fiyatıdır arkadaşlar. Bunun için ilk başta ne yapıyormuşuz? Son listelenenler değil fiyatı düşükten yükseğe doğru sıralıyormuşuz ve sabit fiyata tıklıyormuşuz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Bu NFT'ler standart mı? Yani bu NFT'lerin bir karakteristik özellikleri var mı? Bir rarity'si var mı? Common mı? Uncommon mı? Ya da farklı bir özelliği var mı? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Bakın yine girdim kullanıcı merkezine. NFT varlıklarıma girdim. Bakın bu Solarium'la ilgili benim 1, 2, 3, 4 tane NFT'm var. Ama bir bakıyorum arkadaşlar birinin dışı yeşil, birinin mor, birinin mavi, yine diğeri de yeşil. Yani 3 farklı kategoride demek ki NFT'm varmış. Geldim bir baktım en ucuzlara doğru bakıyorum arkadaşlar. Bakın en ucuz morun 1022 dolar olduğunu görüyorum. Demek ki benim şu mor NFT'min en düşük fiyatı 1022'ymiş. Çünkü ne arkadaşlar? Bu bir stüdyo daireymiş. Yani stüdyo daire küçük bir daireymiş. İkinci olarak geldiğinde bakın bir betlilerin ondan daha yüksek olduğunu görebiliriz. Yani eğer siz bunun fiyatına koyarsanız o zaman ne yapmış olursunuz? Zarar etmiş olursunuz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada da ne yapacağız arkadaşlar? Bakarsanız isminin de ikisinin de aynı olduğunu görebilirsiniz. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşağı doğru iniyoruz bakın. Aşağı doğru inip bakıyoruz. Bunların hepsi mor. Bakın mor. İniyorum. Bakın evet bir yeşile denk geldik. Bir yeşil ve bunu da fiyata göre sıraladığımız için demek ki bizim buradaki yeşil NFT'mizin fiyatı en düşük 1530 dolarmış. Burada ben bunu hemen satmak istiyorsam
Bu NFT'yi hemen satmak istiyorsam en düşüğü 1530 olduğu için 1530'un altına bir fiyat girip hemen satabilirim. Diğer NFT'mi de arkadaşlar, mor olanı da en düşük fiyatının da 1022 dolar olduğunu düşünürsek bunu da ne yapabilirim? 1022 doların altına koyabilirim. Peki nasıl koyabilirim? İşte burayı da anlatacağız. Arkadaşlar kullanıcı merkezine her şeyi baştan anlatıyorum. O yüzden bir daha geliyorum. Neydi benim? Bu mor NFT'min fiyatının en düşük 1022 idi. Geliyorum ve NFT'yi listele tuşuna basıyorum arkadaşlar. NFT'yi listele tuşunda fiyatı belirle ve en yüksek teklif şeklinde 2 adet seçenek çıkacak arkadaşlar. Buradaki görünen fiyatlar az önce sabit fiyata tıkladığımız için burada fiyatı belirle kısmında göreceğiniz fiyatlardır. Yani hemen sat anlamında arkadaşlar. Sonrasında ikinci yapacağım işlem burada hangi coin cinsinden satmam gerektiği. Arkadaşlar Binance NFT Market'te en sık hacmi olan kullanılan yöntem BUS'tır arkadaşlar. Bu yönden ben size BUS'tı ne yaparım? Öneririm. Çünkü bakın buradaki fiyatlarında gördüğünüz gibi 1022 BUS, 1049 BUS, çoğu kimsenin de BUS'la sattığını görebilirsin. O yüzden geldim. Ne kadar fiyat belirleyeceğim mesela ben buna? 1250 ya da hemen satmak istiyorsam mesela 1010 belirleyecektim. Ben şimdi satmak istemediğim için şöyle yapıyorum. Burada bir komisyon bedeli çıkacak. Yani ben bunu 1250'ye satarsam eğer arkadaşlar %5'lik gibi bir komisyon ödüyorum. Ve 25 BUS ödedikten sonra elime 1250 BUS'ın kaldığını görüyorum arkadaşlar. Şimdi incelemeden sonra hemen listele kısmına hiç takılmayın. Bu direkt olarak listelenecek. Özel listeleme zamanı derseniz de herhangi bir zamanda ileri bir tarihe koyarsınız. O zaman listelenmesini sağlayabilirsiniz. Burayı çok önemsemiyorum ve hemen listele seçeneğini kullanmak istiyorum. Listelendikten sonra ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Son kullanma tarihi. Bu şu demek arkadaşlar. Benim NFT'im bu zamana kadar satışta kalsın demek. Siz ellemezseniz, bakın ellemezseniz arkadaşlar size yaklaşık bir haftalık bir süreçte ne yapıyor? Bir satış hakkı tanıyor. Bakın tam bir haftalık bir süreçte. Burayı da çok ellememenizi tavsiye ederim ve gönder tuşuna bastım. Bir daha önüme her şeyi çıkarttı. 1250 dolara satacaksın bak bunu. 25 BUS komisyon edeceksin dedi ve ben bunu onayla tuşuna bastım. Onayla tuşuna bastıktan sonra artık bu NFT'im 1250 dolardan satışta arkadaşlar. Şimdi bunu iptal etmek istersem nasıl tekrar bunu bulacağım? Tekrar girdiğimizi düşünelim. En baştan girdik. Kullanıcı merkezine tıkladık. Bakın NFT varlıklarına girdiğimizde satışta kısmını görebilirsiniz. Bu satıştaya bastım. Bakın bu satıştaymış. Hemen tıkladım. Ve NFT'yi listeden çıkart tuşuna basarsam eğer arkadaşlar bu ne yapıyor? Bir gün içerisinde 20 tane NFT'yi satışa koyup tekrar çıkartabiliyoruz. Onayla tuşuna basarsam bu NFT'im artık satıştan çıktı. Ve ne oldu arkadaşlar? Tekrar bakın hemen girelim kullanıcı merkezimize. Tekrar buraya gördüğünüz gibi gelmiş durumda. Satışı bu şekilde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İptal edebilirsiniz. Şimdi bir de şunu anlatalım. Herhangi bir rarity'si olmayan, hepsi birbirinin aynısı olan NFT'lerden bahsedelim. Mesela bunların en büyük, en önemli örneklerinden birisi de Dodo arkadaşlar. Dodo'ya girdiğimizde de yine aynı şekilde bunların hepsinin farklı bir özelliği yok. Hepsi birbirinin aynı rarity'sinde, öyle söyleyeyim. O yüzden burada yapacağımız şey yine düşükten yükseğe doğru fiyatı sıralayıp sabit fiyata tıkladığımızda, zaten burada da 35.98 olduğu yazıyor ama fiyatın minimum 36 dolar olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar şu çok yakında kısmına takılmayın. Çok yakında ne oluyor biliyor musunuz? Az önce gösterdim ya. Şu tarihte listele diyorlar. Böyle düşük bir fiyat koyuyorlar. Ama daha bu listelenmeden bu listelemeyi iptal ediyorlar. Bunlara takılmayın. Sizin bakacağınız yer alt sınır dediğimiz en alt fiyat ve sonradan sabit fiyat ve düşükten yükseğe yaptıktan sonra şuradaki fiyat. Bakın şu an NFT'nin en ucuzunun 36 dolar olduğunu görüyorum. Demek ki ben bunu 36 dolardan daha aşağı bir fiyata koyarsam az önce gösterdiğim gibi ne yapıyoruz? Tıklıyoruz ve aynı adımları bakın NFT'yi listele diyoruz. Aynı adımları yapıyoruz. Burada bastı seçiyoruz ve göndere bastığımızda aynı şekilde ne yapabilirmişim arkadaşlar? Satabilirmişim. Şimdi ikinci kısma gelelim arkadaşlar. Herkesin çok karıştırdığı bir nokta bu da. Hocam ben NFT'nin sayfasına girdim. İlk önce fiyatı düşükten yükseğe doğru sıraladım. Burada alt sınır 35.98 dolar gözüküyordu. Ama geldim bakın şu çok yakındaları sallamayın dedim.
Ama geldim arkadaşlar, burada 1 dolarlık bir NFT var. Hocam hani 35 dolardı bunun alt sınırı. Bu nasıl 1 dolar derseniz, bunlar açık arttırma arkadaşlar. O yüzden size ne demiştim? Buna tıklarken sabit fiyata tıklayın demiştim. Ama ben size açık arttırmayla da nasıl satılır onu da anlatacağım. Açık arttırmalar arkadaşlar bir süresi vardır. Bu süre sonuna kadar ilgili kişiler, isteyen kişiler size teklif verebilir. Mesela bu NFT'yi gördüğünüz gibi bakın. Çok düşük bir fiyattan 0.1 bastan şey yapmış ve bunun üzerine birçok kişi teklif vermiş. Mesela en son 1 bas vermişler. Ben de girdim mesela 1.06 teklif veriyorum buna. Şimdi bu NFT arkadaşlar benden sonra benim üstümde teklif verirlerse ne olacak? Onlara gitmiş olacak. En son açık arttırma bitiş tarihinde en yüksek teklif kimdeyse ne olacak arkadaşlar? NFT'yi o alacak. Sonuç itibariyle bu 2 gün 23 saat sonra arkadaşlar floor fiyatına zaten açık arttırmada da geliyor. Yani burada 36 dolarsa insanlar daha ucuza alabileceği bir şey var diye düşünmeyin. Orada ne oluyor arkadaşlar? Açık arttırma süresinin bitiş noktasında zaten bu floor'u yakalamış oluyor. Aslında bir şey, çok fazla da bir şey değişmemiş oluyor. Ama sadece bazı NFT'lerde arkadaşlar bunları takip ederseniz floor fiyatının altındaki tekliflerde son dakikada yakalayabilir ve bunları alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Sizin üstünüz bir teklif gelinceye kadar verdiğiniz para orada kilitli kalacak arkadaşlar. Çünkü en yüksek teklifi veren sizsiniz ve o teklifi ne yapıyorsunuz? Bloke ediyorsunuz. Çünkü o NFT sizde kalabilir en yüksek fiyatı verdiğiniz için. Şimdi hocam açık arttırma şeklinde nasıl listeleyeceğiz? NFT'mizi nasıl satacağız bölümüne gelelim. Yine arkadaşlar kullanıcı merkezine girdik. Bakın ilgili NFT'mize tıkladık. İşte fiyat araştırmamızı vesairemizi yaptık. NFT'yi listele bölümüne tıkladıktan sonra burada en yüksek teklif seçeneğine tıklıyoruz. Burada yine ben bastı tercih ediyorum. En düşük teklif ve en yüksek teklif diyor. Yani sen bunu ne kadardan satışa çıkartmak istiyorsun diyor arkadaşlar. Bakın en düşüğe girmek zorundasınız. Buna girmeyin. Bir şey girmenize gerek yok arkadaşlar. Mesela 20 bastan satışa çıkartacağım diyorum. İkinci olarak minimum arttırma diyor. Yani 20'den sonra bir sonraki teklif verecek olan %5 arttırabilir. %10 arttırabilir. %20 arttırabilir gibi seçenekler kullanabilirsiniz. Ama en çok kullanılan yine nedir arkadaşlar? %5 açık arttırma teklifidir arkadaşlar. Buradan sonra da yapmanız gereken şey son kullanma tarihi dediğimiz şey bu NFT ne zamana kadar açık arttırmada kalsın seçeneğidir. Şimdi şu soruyu da sonradan da arkadaşlar yapmanız gereken şey gönder butonuna ne yapmak? Basmak arkadaşlar. Bu arada bu bir teklif ver isteğe bağlı kısmı da şu işe yarıyor. Mesela hemen almak isteyenlere 1000 dolar gibi bir seçeneği de ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Belirleyebiliyorsunuz. Adam açık arttırmaya katılmak istemiyor da oraya da 1000 dolar yazdıysa 1000 dolar verip hemen alabilir mesela senin NFT'ni. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Şimdi en çok merak edilen şeylerden biri. NFT'leri nasıl iptal ederim? Aslında ilk kısımda fiyat belirle yani sabit fiyatla bir NFT sattığımızda bunun nasıl iptal edilebileceğini gösterdik. Şunu unutmamanız gerekiyor. Eğer siz bir NFT'yi açık arttırmaya çıkarttıysanız ve artık ona en az bir tane teklif geldiyse bakın buraya çıkarttınız mesela 20 dolardan çıkarttım ben bu NFT'yi. Bunun neydi floor'u 1000 dolardı. Çıkarttım ve en az bir teklif geldiyse bu tekliften sonra artık NFT'nizi iptal edemezsiniz arkadaşlar. Sadece sabit fiyatı belirle kısmında NFT'nizi ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İptal edebilirsiniz. Genel olarak Binance NFT pazarında NFT satmak bu şekilde arkadaşlar. Ama şunu da söyleyecektik. Evet onu unuttuk. Gizemli kutular seçeneğini. Çünkü burayı biraz daha bulmanız zor oluyor. Gizemli kutular seçeneğinde de arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Yine kullanıcı merkezine girdik. Kendimizin NFT'lerini satacağız ya. Gizemli kutulara girdik. Mesela ben şuradan şu NFT'nin içine girdim. Hangisini satmak istiyorum? Şunu satmak istiyorum arkadaşlar. Girdim. Bakın bu bir Mystery Box. Bunun ismini aldım arkadaşlar. Geldim. Ana sayfada olduğumu düşünelim. Geldim. Burada Mystery Boxes kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bu arada şunu tekrar Türkçe'ye alalım. Gizemli kutular yani arkadaşlar. Gizemli kutular kısmına tıkladıktan sonra burada daha fazla keşfedini tıkladıktan sonra burada en çok karıştırılan şey şu. Koleksiyonlarda tümüne basacaksınız arkadaşlar. Çünkü yoksa Binance en son hangisini sattıysa onu listeliyor.
Tümüne bastım. Ne yapmıştım? Mystery Box'ı burada. Gizemli kutular mı? Bakın. Kullanıcı merkezine geldim. Gizemli kutulara tıkladım. Neyi satacağım? Bunu satacağım. Tıkladım. Hangisini satacaksam tıkladım. İsmini buradan kopyaladım. Yine gizemli kutular sayfasına geldim. Burada tümünü seçtikten sonra buraya yapıştırıp bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Benim bu NFT'im çıkmadı. Niye arkadaşlar? Bu gizemli kutuyu daha açmamışım. Bak, açmak için tıklayın diyor. O yüzden burada gizemli kutuların durumuna açılmamış seçeneğini işaretlediğimde burada geldim. Toplam fiyatı yukarı doğru seçtim. Ve burada yine sabit fiyatı seçtim. Ve NFT'imin şu an bu Mystery Box'ımın şu an minimum 28 dolardan satışa çıktığını gördüm. Burada ne yapabilirim? Hemen satmak istiyorsam NFT'yi listeleye basıyorum. Yine aynı mantık arkadaşlar. Bakın 39 tane var ya. 1 mi satacaksın? 2 mi satacaksın? 3 mü satacaksın? Bir tane satıyorsanız arkadaşlar genellikle bir satın, özellikle acemiyseniz. Bastı seçtim. Fiyatı minimum 28'miş. Hemen satmak istiyorsam sallıyorum 27'ye koyarım. Bunun karşına 0.54 komisyon öderim. Gönder dediğimde bu NFT'im burada 27 dolara ya da 50 dolara satacağım. Gönder dedim. Gönder dedim. Onayla dedim ve bu artık bu NFT'im ne oldu arkadaşlar? Satışa çıktı. İstersem de ne yaparım? Bakın 20 hakkım vardı. Videonun başında birini iptal ettim. Şimdi de birini iptal ediyorum. Ne oldu? Bunu tekrar iptal ettim ve artık kullanıcı merkezimdeki NFT'ler kısmına tekrardan ne oldu arkadaşlar? Düştü. Bakın hala 39 tane var. Yine açık arttırma seçeneğini kullanmak isteyenler bu bölümde ise yine en yüksek teklif seçeneğini kullanabilir. Mystery Box'lar için böyle. Peki Mystery Box'larda yani gizemli kutuların açılmış şekillerini nasıl listelerim? Bakın bir bu kutuydu. Bu kutuyu bulduk. Bir de bunun açılmış hali var. Şimdi buna tıkladım. İçinden bir şey çıkmış. Bir NFT çıkmış. Yine bunu alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Yine gizemli kutular sayfasına geldim. Bakın. Daha fazla keşfedine bastım. Tümüne bastım. Bakın. Bu sefer bunun ismini yapıştırıp aradığım zaman direkt olarak NFT'im çıktı. Sonra burada fiyatı 2 kere tıklayıp yukarı ok işaretine bastım. Ve sabit fiyata bastım. Şunu gördüm arkadaşlar. Bakın bu NFT'den toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane satlıkmış. En düşük fiyatı da neymiş arkadaşlar? Bu NFT'nin 80 basmış arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ne yapabilirim işte? Hemen satmak istiyorsam NFT'yi listele dedim. Fiyatı belirle dedim. Bastı seçtim. Mesela 79 basta bunu hemen satabilirim. Siz de bu şekilde kolay bir şekilde Binance NFT markette ne yapabilirsiniz arkadaşlar? NFT'lerini satabilirsiniz. Evet, videoyu uzattım ama yeni gelen arkadaşlar için de çok kolay bir şekilde tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Bir ricamız var, her zamanki gibi. Ricamız ne arkadaşlar? NFT sektörünün ve birçok konuda sizlere önce olmuş Kripto Kurdu kanalının yaptığı bu videoda sizlerden nokta dahi olsa bir yorum istiyorum. Videoya beğeni istiyorum ve kanala abone olmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.